Nora ve Alek çiftleri kırsala doğru giderken kendilerine alışılmadık bir rotada bulurlar. Nora onların kaybolduğunu biliyor ve her dakika sinirleniyor. Kısa bir süre sonra terk edilmiş bir lokantaya uğrarlar. Bir tuvalet isteyen Nora bir yer bulur. Cüzdan ve telefon gibi birkaç önemli eşyanın bulunduğu bir kampın kalıntılarını bulduğu tesisin arka tarafına geçer. Ancak yakınlarda bir insan kafatası olduğunu bilmeden onları geri fırlatır ve işini yapmaya devam eder. Arabayla uzaklaşırken bilmeden bir yığın insan iskeletinin yanından geçerler. Arabada Nora, Alece terk edilmiş kamp alanından bahseder ancak Alek ilgilenmez çünkü yakında benzinlerinin biteceğinden endişelenir. Arabası bozuk bir kadını görene kadar sürmeye devam ederler. Alek, atlama kabloları konusunda ona yardım etmeyi teklif eder ve kadın kabul eder. O aracı tamir etmeye çalışırken kadın, Nora'ya Alek'in neden onunla henüz evlenmediğini sorar. Bu Nora'yı şaşırtır ve ona bunun kendisini ilgilendirmediğini söyler. Kadın buna gücenir ve Nora gibi insanların sorumsuz ve ayrıcalıklı olduğunu söyler. Bu nedenle Nora, Alek'e gideceklerini ve kadını arabasını tamir etmeden bırakacaklarını söyler. Arabayla uzaklaşırken Nora, Alek'in huysuz kadına günü kurtarmak için atladığından şikayet eder. İyi davrandığını savunuyor ancak kız arkadaşı, kendisi gibi insanlardan kaçınmak için ülkeden kaçtığını belirtiyor. Daha sonra bir lokantaya varırlar ve bir şeyler atıştırmaya karar verirler. Alek, etli burgerlerini bitirdikten sonra, tuhaf bir adamın koridorun sonundan onlara bakıp durduğunu fark eder. Ancak Nora, muhtemelen sadece ziyaretçileri merak ettiği konusunda ona güvence verir. Ayrılmak için ayağa kalktıklarında, garip adam aniden Nora'nın kolunu tutar ve onu kasabada güvende olmadığı konusunda uyarır. Alek araya girince adam bırakır ve çift ayrılır. Arabada Alek, Nora'ya iyi olup olmadığını sorar ve Nora, olayın önemli olmadığını söyler. Kısa bir süre sonra bir benzin istasyonuna varırlar ve burada Alek, kasiyere bölgede pansiyon olup olmadığını sorar. Kasiyer onlara yolun hemen aşağısındaki bir kulübeden bahseder ve arabalarına geri dönerler. Ancak ayrılırken kasiyer onları izliyor. Onlar oraya giderken Nora, orada kalmaya karar vermeden önce yeri kontrol etmek istediğini not eder. Ancak Alek, araba kullanırken istenmeyen kazalara girmek yerine mola vermekte ısrar eder. Kulübeye vardıklarında etrafta park etmiş çok sayıda araba fark ederler, bu yüzden Alek bunu içeride başka insanların olduğuna dair bir işaret olarak görür. Kabine girdiklerinde Nora ürperir ve Alek'e gidip gidemeyeceklerini sorar. Ancak, masadaki kullanılmış tabaklara dayanarak insanların orada olduğu konusunda ona güvence verir. Etrafa baktıklarında check-in yapmalarına yardım edecek kimseyi bulamayınca üst kata çıkıyorlar. Ev sahibi, suratı bozuk bir şekilde onları karşılar. Onları duymadığı için özür diler, sonra nereli olduklarını sorar. Alek, Los Angeles'tan geldiklerini söyler. Alek gelişigüzel bir şekilde ev sahibinin uzun süredir orada olup olmadığını sorar, bu yüzden adam burayı 1989'dan beri işlettiğini not eder. Eskiden Bayan Anderson adında bir kadın vardı ama o 4 yıl önce vefat etti ve moteli ona bıraktı. Sıradan konuşmalardan bıkan Nora, diyaloğu kısa keser ve ara vermeleri gerektiğini söyler. Ev sahibi küser ve çıkarken kapıyı yüksek sesle kapatır. Alek, kaba yaklaşımı konusunda Nora ile yüzleşir ancak Nora, adamın görünüşünden iğrendiğini iddia eder. Çift konuşurken başka bir yataktaki kan lekesini fark edemezler. O gece yatağa hazırlanırlar ve yatağının altındaki figürden habersiz mışıl mışıl uykuya dalarlar. Sabah olduğunda, figür yataktan çıkar ve kendini koyun maskeli bir adam olarak gösterir. Uyuyan çiftin üzerinde yükselir ve daha yakına eğilir. Daha sonra Nora bir kafeste uyanır. Kendini özgür bırakmakta zorlanır ama keçi maskeli başka bir adam belirir ve onu susturmak için kafesine vurur. Bundan sonra aniden ayrılır. Nora bu fırsatı değerlendirerek yanında bir taş kapar ve onu kilidi kırmak için kullanır. Ancak adam, Nora'nın üzerine sıvı bir madde dökerek bilincini kaybetmesine neden olan inek maskeli başka bir adamla geri döner. Kısa süre sonra bir ahırda bacakları açık bir sandalyeye bağlı olarak uyanır. Aniden, tavşan maskeli bir veteriner ahıra girer ve zorla bacaklarının arasına bir şey sokar. Veteriner, Nora'nın çığlıklarına rağmen öylece çekip gidiyor. Süreç onu zayıflatır ve iki maskeli adam onu taşımak için ahıra girdiğinde artık karşılık verecek enerjisi kalmaz. Kafese geri dönen Nora, inek maskeli adam tarafından bir vagona çekilir. Bazıları evleri temizliyor ve inşa ediyor, bazıları ise insanları katlediyor. Kısa bir süre sonra vagon durur ve inek maskeli adam Nora'yı bir ahıra atar. Yalnız kalır kalmaz, hemen pencereyi açar ama boşuna. Kadınlar ahırlarda tutsak, erkekler ise küçücük kafeslere kapatılıyor. Ne yazık ki Alek de aynı kaderi paylaşıyor ve hatta ağzında bir ağızlık var. Diğer adamlardan çaresizce yardım istiyor ama hepsi pes etmiş ve ölmeyi bekliyorlar. Aniden, 3 maskeli adam ahıra girer.
Tutsak bir adamı bir kontrol direğiyle emniyete alıyorlar, ardından kafasına bir çekiçle vuruyorlar. Bundan sonra aynı şeyi başka bir esirle yaparlar. Alec buna tanık olurken donup kalıyor ama sonra histerik bir hal alıyor ve katıksız bir korkuyla kafesini sallıyor. Adamların kafesine yaklaşmasına ve onu kontrol direğiyle yakalamaya çalışmasına neden olur. Alec karşılık verir ve kaçmaya çalışır, ancak diğer adam onu bir çekiçle yere serer. Adamlar, Alec'i ve diğer bilinçsiz tutsakları vagona yükler. Domuz maskeli adam onları mezbahaya teslim ettikten sonra, birbirine sıkı sıkıya bağlı kasabalarının her yerinde bir torba insan uzuvları taşır. Onu kaldırmadan önce yakınlarda duran bir araba görür, bu yüzden sürücüye el sallar ve çantayı bir ofise yerleştirir. Daha sonra sürücüye yaklaşır ve yeni bir tutsağı ahıra taşımasına yardım eder. Daha sonra domuz maskeli adam, bu aşağılık kasabanın elebaşı olarak hareket eden ev sahibiyle buluşur. Ev sahibi, 80 kişiyi doyurmak için siparişleri olduğunu not eder ve ona yemeği hazırlayıp hazırlamayacaklarını sorar. Domuz maskeli adam konuşmasa da ev sahibi onun boş cevaplarını anlıyor. Öfkelenen ev sahibi mutfağa dalar ve yemeğin 2,5 saat içinde hazır olmasını ister, bu nedenle işçiler lazanya için biraz et öğütür ve güveç pişirir. Ancak müşterisinden gelen bir telefona cevap verdiğinde, müşterinin yemeği erkenden alacağını fark eder. Bu nedenle domuz maskeli adama bunu telafi etmek için mandıra hayvanlarını kullanmaları gerektiğini söyler. Kadın ona küfreder ve çocuksu adam öfkelenir ve kadınlara kötü insan olmanın onların suçu olduğunu söyler. Başka bir yerde ev sahibi, bir müşteriden, yemeğinde bir diş bulduktan sonra dünlerinin mahvolduğunu söyleyen bir şikayet alır. Tazminat alacaklarına dair onlara güvence verir, ardından birisi acil bir mesele için domuz maskeli adamı aradığında aramayı bitirir. Ev sahibi ahıra gider ve kadınlardan birinin öldüğünü öğrenir. Kadının göğsüne saplanan tahtanın üzerine Andrew'un adının kazınmış olduğunu fark ederler, bu yüzden ev sahibi adamlarına hemen onu bulmalarını emreder. Bu sırada Nora, 2 yıldır orada olan tutsağı tezgahının yanında karşılar. Tüm tutsaklara çiftlik hayvanları gibi davranıldığını ve artık hamile kalamayacak kadar hamile kaldığını söylüyor. Birdenbire ayrı bir hücreden başka bir kadının ağladığını duyar. Kadının adı Ashley ve 2 haftadır esir tutuluyor. Nora, Ashley'e birlikte kaçacaklarına dair güvence verir. Başka bir yerde Andrew, ev sahibinin adamlarından biri onu bulduğunda bazı kopmuş insan kafalarıyla oynuyor. Kadının kaba olduğunu savunarak ağlıyor ama adam yine de onu dışarı çıkarıyor. Kısa bir süre sonra ev sahibi, kaynaklarını boşa harcadığı için onu azarlar. Bir ceza olarak, tutsakları beslemek için çiftçilere yardım edecek. Ancak, yanlışlıkla yiyecekte dolu kovayı devirir ve sonuçlardan kaçınmak için hemen koşar. Domuz maskeli adam onu arar ve onu seradan koşarken bulur. Andrew mutfağa koşar ve ev sahibine biraz kekik verir, ev sahibi düşünceli davranışı için ona teşekkür eder. Ev sahibi Andrew ile ilgilenmeye karar verir ve domuz maskeli adama süt üretemeyen kadını atmasını söyler. Ahırda erkekler Nora'nın yanındaki bölmeye girer ve diğer kadını bağlar. Nora, domuz maskeli adamın onu katletmesini, yanlarını kesmesini ve bağırsaklarının bir kovaya düşmesini izlemesini izliyor. Dehşete kapılan Nora, neler olduğunu zar zor kavrayarak yere yığılır. Daha sonra erkekler ayrılır ve ahırlar sessizleşir. Aniden kapı sallandı ve Nora korku içinde sindi. Onunla birlikte kaçmasını söyleyen Alec'i görünce rahatladı. Yakında bir kamyon bulurlar ama çalışmaz. Bir ırgat, motoru çalıştırmaya çalıştığında uyarı alır ve bu nedenle Nora, yaralı Alec'in saklanmasına yardım eder. Aracın etrafından dolanırlar ve onlardan sadece birkaç adım ötede çiftçiyi görürler. Neyse ki uzaktan bir zil çalar ve adam koşarak uzaklaşır. Kaçışlarına devam ederler ve bir kilise bulurlar. İçeride güvende olduğunu düşünen Nora, Alec'i plastikle kaplı sıralar buldukları kiliseye taşır. Nora sunağı kontrol eder ve keskin bir nesne bulurken, Alec duvardaki İsa ve onun takipçileri gibi görünen duvar resmini fark eder, ancak yüzleri hayvan maskeleriyle kaplıdır. Alec pencereden inek maskeli adamı görür ve o girmeden hemen önce saklanırlar. Nora adamın dua etmek için öne oturmasını izler ve bu yüzden adam meşgulken kaçma şansını dener. Ancak, girişimlerinde döşeme tahtası gıcırdıyor ve adam diğerlerini uyarmak için kilise çanlarını çalıyor. Çift çaresizce kaçmaya çalışır, ancak Alec bir ayı tuzağına düşer. Nora ona yardım etmeye çalışır, ancak çiftçiler yaklaşırken kendini kurtarmaktan başka seçeneği yoktur. Tam o sırada ırgatlar bir araya gelerek büyük bir kayayı Alec'in kafasına düşürür. Nora, ezilmiş kafatasının keskin sesini duyduğunda ağlayarak kaçışına devam eder. Andrew ve ev sahibi girmeden hemen önce erkek ahırlarında saklanır. Ahırın diğer ucunu ararken Nora, yakalanan adamlardan birine oradan nasıl kaçılacağını sorar.
Adam, çiftçilerin kurbanlarını taşımak için kullandıkları işlevsel bir otobüs olduğunu söyler. Ayrıca ona anahtarların nerede olduğunu söyler, bu yüzden Nora ona teşekkür eder ve dışarı çıkar. Nora, anahtarların olduğu yere giderken maskeli insanlardan saklanmak için elinden geleni yapar. Tam o sırada bir benzin istasyonunun önünden geçer ve burada maskeli bir adamın arabayla uzaklaştığını görür. Arabayı takip eder ya da bir çekiç kapar ve maskeli adamı öldürür. Ancak aniden bir çiftçi belirir, bu yüzden Nora arabaya koşar ve kaçmaya çalışır. İlk başta araba hareket etmekte zorlanır, ancak o uzaklaşmayı başarır. Sonunda kurtulduğu için rahatlayan Nora'nın yüzüne kocaman bir gülümseme yerleşti. Tam o sırada motor arızalanır ve arabadan fırlayıp koşmaktan başka çaresi kalmaz. Çiftlik işçileri onun peşinden koşarken, Nora mutfağa ve bodruma koşar. Çiftlik işçileri onu köşeye sıkıştırır. Nora sonunda pencereyi açar ama dışarı çıkarken bir adam bileğini tutar. Kiliseden aldığı keskin cismi alıp onu bıçaklayarak kaçmasına izin verir. Dışarı çıkarken adamın bahsettiği otobüsü görür. Ashley'nin olduğu ahırlara yakın olduğu için Nora onu almaya karar verir. Ashley onunla gitmeye korkuyor ama yine de geliyor. Otobüse bindiklerinde anahtarların kendilerinde olmadığını anlarlar ve anahtarları almak için yakındaki eve koşarlar. Nora anahtarları bulur ve hemen otobüse koşarlar. Motoru çalıştırıyor ve bu sefer nihayet özgür olduklarını bilerek gülümsüyor. Ancak Ashley'nin sessiz kaldığını fark eder. Dehşet içinde tüm çiftçiler otobüsün sonunda oturuyor ve onlara bakıyorlar. Kısa süre sonra maskeli insanlar, ağızlarında elmalarla servis edilen iki kadınla yemek masasının etrafında toplanır.